şu saptanmış: gıda hilesi size kokain kaçakçılığından daha büyük kar sağlıyor. Yemeğe çok eskiden beri merakım var. Aileden bir merakımız var. Her ailenin bir mottosu vardır. Bizim ailenin mottosu yemek için yaşamaktır. Yani sabahleyin kahvaltı edilir, akşama ne yemek olduğu, öğlende ne yemek olduğu konuşulurdu. Rahmetli anneannem de olağanüstü güzel yemek yapardı. İşte anneme bulaştı, bana bulaştı. Ondan sonra dedim altyapısını da yapayım. Dedemin yardımıyla Osmanlıcayı öğrendim. Eski kitaplarla ilgilendim. Yemek kültürüyle ilgilenmeye devam ettim. Bugün hala devam ediyorum. Yemek çok acayip bir şey. Dünyanın en önemli haz kaynaklarından biri. Ve 3 kere ulaşabileceğiniz bir haz ve en ucuz elde edebileceğiniz haz. Öbür hazlara göre son derece ucuz elde edebilirsiniz. Şimdi tahşiş çok büyük bir problem. Çünkü tahşiş olarak kalmıyor. Hileye geçiyor ve bu tahşişin içinde sağlığı bozan hile de var. Ve tahşiş ve hileyi önlemeniz sizin bir ülkede gastronomiyi oturtabilmeniz için temel şart. Onu yapmazsanız bir kere gastronominizin oturmasına olanak yok. Onu yok etmek zorundasınız. Aslında tahşiş kelimesi değerli madenlere ait bir kelime. Eskiden altın paralar, gümüş paralar kullanıyoruz. Devlet hazinesinde açık olunca birazcık hile yapılmaya başlanıyor. Altın içine başka bir maden konuyor. Gümüşün içine birazcık başka maden konuyor. Hani çaktırmayacak kadar ama ortalığı toplayacak kadar buradan gelen bir şey. En önemli yapıldığı şeylerden bir tanesi de baharat. Çünkü o dönemde anormal değerli. Fakat mesele şu: eskiden olan tahşiş bugünküne göre çok daha az zararlı maddelerle yapılıyordu. Bugünküler çok ciddi zararlı maddelerle yapılıyor. Mesela kırmızı bibere kurutulmuş domates katılıyor. Ama bunlar yani çok zararlı şeyler değil aslında. Uykuluk mesela, yediğiniz uykulukların çoğu aslında inek memesidir. Hele de mevsimi dışında. Dondurulmuş derler ama dokular çok benzerdir. Sonra tavuk göğsünü gerçekten tavuk göğsüyle yapan çok az kişi vardır. Aslında o dana işkembesidir. Dana işkembesiyle yaparlar. Bu tip karıştırmalar sık sık yapılıyor. Ama ve lakin dediğim gibi bunlar çok zararlı karıştırmalar değil. Ama mesela bir de zararlı olanlar var ki bugün dünyada ve özellikle de Türkiye'de kanserin bu kadar yaygın olmasının temel sebeplerinden biri bu tahşiş ve hileler. Mesela şu anda özellikle benim insanlara söyleyeceğim, kırmızı biberi alırken veya pul biberi alırken doğru yerden almaları. Çünkü Sudan 1 ve Sudan 2 diye 2 tane boyar madde kullanılıyor. İkisi de çok ciddi zararlı maddeler, ciddi kanserojen maddeler. Sonra prezervatif maddeler. Bunların birikimlerinin ne yaptığı konusunda çok net bilgiler yok. Velhasılı kelam şu anda Türkiye'de anormal gıda hilesi var. Dünyada da var, yani bu Türkiye'ye ait bir şey değil. Çünkü şu saptanmış: gıda hilesi size kokain kaçakçılığından daha büyük kar sağlıyor. Düşünsenize, adamlar kendilerine denizaltı alıyorlar kokaini kaçırmak için. O kadar büyük masraflara giriyorlar. Siz gıda hilesi yaparak bunlardan çok daha iyi para kazanabiliyorsunuz. Cezalar kesinlikle yetersiz. Aynı adamın aynı malzemeleri 40 tane farklı ceza yemiş ama adam devam ediyor. Çünkü aldığı ceza öyle aman yapmayalım sonra şunun gibi oluruz denilen cezalar değil. Bir de ne kadar yapılıyor bu denetim? O kadar yetersiz denetim yapılıyor ki Türkiye'de o kadar olur. Yılda 1,5 denetim geliyor bir yere. Yılda bir denetimle siz bir yeri denetim altında tutabilir misiniz? Herif biliyor ki yılda 2. kere denetim gelmeyecek buna. Bu adama Ocak ayında denetim gelirse aralığa kadar yemediği bok kalmaz. En konuşulan örneklerden birini vereyim. Bu gezen tavuk yumurtası var ya. Belirli metrekare gerekli gezen tavuk için. Adam diyor ki tamam ben başvuruyorum. Geliyor işte bu kadar bir yer diyelim ki. Burada 25 tane olacak diyor. Gezen tavuk. Tamam diyor. Ruhsatı aldı. Buraya 150 tane dolduruyor. Ya bu hiledir mesela. Neyi gezmesi, yürüyebildiği bile yok. Ama ve lakin işte devletin yapması gereken şey çok ciddi kontrol. Bazı kimyasallar var ki Türkiye'de yasak. Ve kardeşim üründe
o malzeme bulunuyor. O zehir bulunuyor mesela. Ya bu nasıl oluyor? Hani bu tarım ilacı diye yaptığımız bir zehirden bahsediyoruz. Ve yani bu bidonlarca gelmesi gereken kaçak bir şey. Öyle azıcık bir şeyden bahsetmiyoruz. Tonlarca gelmesi lazım ki bu dağıtılabilsin. Bu nasıl oluyor bir şey? Şimdi bunu düşündüğümüzde bayağı ciddi bir rahatsızlık çıkıyor ortaya. Ama Türkiye'de öyle bir rüşvet çarkı var ki herhangi bir yerini kırsanız hepsi dökülmeye başlayacak. Ulan ben yemiyorum, o da yemeyecek muhabbeti başlayacak. Herkes yediği için herkes mutlu. Bir yerden kesmek önemli. Kesebilecek miyiz? Çok da ümidim yok yani. Bir gerçeklik var. Hiçbir hükümet kolay kolay bunu yapmaya cesaret edemez. Şu anki hükümet için bahsetmiyorum. Bundan öncekiler de yapmadılar. Çünkü siz bunu yaptığınız anda yiyecek fiyatları ortalama %50-60 artacaktır. Ama bunu yaparsanız ne olur? Bakın, 1. Siz dürüst üreticiyi korusunuz. Çünkü şu anda ülkemizde dürüst üretici iflas etmeye mahkum. Siz dürüst üretiyorsunuz, ben 3 kağıt yapıyorum. Siz 8 liraya satıyorsunuz ve 2 lira kazanıyorsunuz. Ben 6 liraya satıyorum ve 3 lira kazanıyorum. Bir müddet sonra sizin müşteriniz artık dönemeyeceğiniz kadar azaldığı için siz ya benim gibi 3 liraya mal edip 6 liraya satacaksınız hileyle ya da işi bırakacaksınız. Şimdi böyle olunca gitgide artmaya başlıyor iş ve yok oluyor. Bu birinci türü. Bir de zararlı maddeler katarak, kullanarak yapılan işler var. Örneğin bizim 2'de 1'de yiyecek içeceklerimiz döner. Pestisit dolayısıyla. Yani bu pestisitli mandalinalar, domatesler, şunlar, bunlar ne oluyor? Yani siz bunların gerçekten yok edildiğine inanıyor musunuz? Peki ne oluyor bunlar? Bir şekilde insanlarımız bunları yiyor. Çünkü yemek zorunda. Yani bir hayat pahalılığı var, şu var, bu var. Bu olunca ne oluyor? Siz aslında bunu yaparak devletin sağlık sisteminin dibine kibrit suyu ekiyorsunuz. Yani öldürüyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bugün bile kanser bu kadar artmış durumda. Bundan 10 yıl sonra sizin sağlık sisteminiz kesinlikle bu yükü taşıyamayacak. Ne olacak o zaman? İnsanlar can çekişe bağıra bağıra mı can verecekler? O yüzden yediklerimize çok dikkat etmeliyiz. Nasıl dikkat edeceğiz diyecek insanlar. Haklılar. Vallahi açıkçası bunu ben de bilmiyorum. İnsan nefes alıyor ve susuyor. Yedirebilen her yerde bu var. Ben lezzetlere bakarım. Türkiye'de üretilen yabancı markalarla yurt dışında yediğin zaman tatları aynı mı sana sorayım? Değil yani. Bu malzemelerin değişikliği üstünde bile yazıyor. Yani şimdi bu ne? Bu hile değil mi? Çünkü sen bakıyorsun James marka çikolata. James marka çikolatayı Hollanda'da ayrı yiyorsun, Türkiye'de ayrı yiyorsun. Ya bir kere teorik olarak dersin ki abicim bu adamın marka güvenilirliği var. Yok işte. Türkiye'ye gelen hemen hemen her firma en fazla 1-1,5 yıl sonra Türkiye şartlarına uyum sağlıyor. Yani Türkiye şartlarına göre çalışmaya başlıyor. 1-2 tane firma var ama ve lakin geneli Türkiye şartlarına uyum sağlıyor. Çok kötü bir şey ama bu böyle. Peynir imalatçıların bazılarının söylediği peynir fabrikasından içeri süt girmiyor. Nasıl? Süt tozuyla yapılıyor. Artık o kadar iş ayyuka çıktı ki ben şeyi hatırlıyorum çocukluğumda TRT'de adamın biri yakalamışlar konuşuyor. Ben diyor beyaz peynir yapıyorum. İşte nasıl yapıyorsun? Halic'in suyundan yaptığım zaman diyor çok daha çabuk. Normal olarak böyle 6 ay, 1 yıl beklemesi lazım. 1 ayda, 2 ayda mayalanıyor, oluyor peynir. Çünkü o zaman hatırlıyorsunuz bütün fabrikaların kimyasal atıkları Haliç'e akıyordu. Kim bilir onun sayesinde kaç kişi kansere yakalandı ama bilemiyoruz ki. Ve yedirdiler, hepimize yedirdiler. Mesela yiyeceklerde şeker yerine glukoz, fruktoz vesairenin kullanım oranları. Ya bunun bu kadar zararlı olduğu biliniyor. Niye kullanılıyor? Yani insanlar buna isyan etmesi lazım. Ya bu kullanılıyor ve bize zarar veriyor. Bunun kullanılmasını istemiyoruz. Muzlu bilmem ne. 1000'de 2 muz var, muzlu bilmem ne diye satılıyor. İnsanların buna isyan etmesi lazım. Sonra GDO. Yani GDO'da siz istediğiniz kadar uğraşın, belirli bir yerden öteye gidemezsiniz. Niye? Ticari sır.
Yani ticari sır dendiği an akan sular duruyor. İyi de akan sular bize doğru akıyorlar. Onlar için duruyor, sizin için durmuyor. Dediğim gibi ondan sonra siz hastane dolaşıp kemoterapiymiş, radyoterapiymiş bununla uğraşıyorsunuz. Ve özellikle çocuklara öyle şeyler yediriyoruz ki, içiriyoruz ki bu çocukların ileride bunların zararını görmemesine imkan yok. Dikkat edin, 10 yaşında, 12 yaşında çocuklar obez. Kızların selülitleri var. Erkeklerin göğüsleri büyüyor. Bunların nedeni sadece ve sadece yediklerimiz, içtiklerimiz. Onun dışında bu denli etki edebilecek herhangi bir dış faktör yok. Herkesin markete gittiği zaman şu şeyleri kontrol etmesi ve onun üstünde yazan böyle bilmem kaç, F bilmem kaç, bilmem ne bilmem nesi falan filan fıstık, bunların açıklanması lazım. Zaten her yediğimiz bizi zehirler. Her yediğimiz bizi biraz öldürür. Yani elim mahkum oksijenle yakıyoruz ve yaşlanıyoruz falan filan. Önemli olan bir, daha az öldürsün. İki, öldüreceğini bildiğimiz ama değecek bir şey yiyelim. Yani patates kızartması tamam zararlı olduğunu biliyoruz ama kardeşim ben bu patates kızartmasını yerim. Zararını da biliyorum ama çok lezzetli. Bu seviyeye gelelim hiç olmazsa. Yediğimiz şeyin içinde ne olduğunu bilmeden yemeyelim. Bu zararlı ama ben bunu istiyorum. Bunu yemeliyim. Eyvallah.